Piramitler ve Stonehenge'den yaklaşık 7000 yıl daha eski bir yapı, bulunduğu döneme ait doğru kabul ettiklerimizin birçoğunu değiştirdi. Bu yerin ismi Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe yalnızca bir arkeolojik gaz alanı değil, aynı zamanda medeniyetin köklerine ışık tutan, çözülmeyi bekleyen bir gizem. Göbekli Tepe bölgesi ilk olarak Türk-Amerikan ortak çalışması olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi ile 1963 yılında incelenmiştir. Bölge, diğer Neolitik dönem yerleşim yerleri gibi su kenarı, vadi ya da ovada kurulmamıştır. Harran Ovası'nı kuzeyde sınırlayan uzun bir yükselti silsilesinde, Toros Dağları etekleri üzerinde 800 metre yükseklikte manzaraya hakim bir konumda kurulmuştur. Göbekli Tepe ilk fark edildiğinde topografik özelliklerinden ve yer seçiminden dolayı şimdiki önemi anlaşılamamış olup tepenin her yerinde rastlanan kireç taşı blokları nedeniyle buranın bir mezarlık olduğu düşünülmüştür. Bölgenin yerel halk tarafından kutsal olduğu biliniyordu. Bölgede dilekler dilenip kurbanlar kesilip dualar ediliyordu. Hatta tepede bir de direk ağacı vardı. Tabi küçük bir alandan söz etmiyoruz. Bölgenin kalan kısmı ise yerel halk tarafından tarla olarak kullanılıyordu. Tarlanın sahipleri 1986 yılında tarlalarını sürerken 2 adet taş eser buldu. Taşları bir güzel temizlediler ve at arabasıyla 50 derece sıcaklıkta 20 kilometre uzaklıkta olan müzeye götürdüler. Ama olaylar planladıkları gibi gitmedi. Değerli olduğunu düşündükleri taşları müzeye teslim ettikleri için teşekkür ve ikram beklerken taşların değersiz olduğu karşılığını almışlar. Daha sonra taşlar müzenin deposuna kaldırılmıştır. 1994 yılında bölgeyi ziyaret eden Alman arkeolog Klaus Schmidt, bölgenin Neolitik döneme ait olduğunu keşfeder ve 1995 yılında kazı çalışmaları başlar. Yapılan çalışmalarda bölgenin diğer arkeolojik kazılarda bulunan Neolitik yerleşim yerlerinden farklı olduğu anlaşıldı. Daha önce hiçbir yerde rastlanmayan dini ve kutsal yapılar tespit edilmiştir. Göbekli Tepe, M.Ö. 9600-8000 yılları arasında kullanılmıştır. İklim, yapıların inşa edildiği dönemde daha sıcak ve nemliydi. Bölgenin etrafı açık bir bozkır alanla çevriliydi. Günümüzde bölgenin henüz oldukça az bir kısmı kazılmıştır. Kazıların ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan yeni buluntularla bölgeyi daha iyi anlayabileceğiz. Bölgede birbirinden bağımsız, çapları 10-30 metre civarında etrafı duvar ile çevrili dairesel yapılar bulunmaktadır. Yapıların içinde ise merkezde birbirine paralel 2 adet büyük T şeklinde taş ile duvara bitişik 10-12 adet daha küçük T şeklindeki taş bulunmaktadır. Neolitik dönemdeki kutsal alanların dairesel olması ve bölgede bulunan çok sayıda daire sembolü sonsuzluğu ve evreni simgelediği düşünülmektedir. Bölge çoğunlukla toprak altında olduğundan yapılan jeomanyetik taramalar sonucunda 200'den fazla taşın olduğu tespit edilmiştir. En az 20 adet de dairesel yapıdaki büyük tapınaklar gözlemlenmiştir. T biçimindeki taşlar el kol tasvirleri ile insan şeklinde yapılmıştır. Fakat taşların esasında tanrıları sembolize ettiği düşünülmektedir. Göbekli Tepe'den sonraki dönemlerde ortaya çıkan Mezopotamya tanrıları da insan biçimindedir ve sosyal özelliklere sahiplerdir. Belki de yapının içinde merkezi bir konumda ayakta duran iki büyük kişinin etrafında oturmuş sayısız kişi tasvir edilmişti. Söz konusu dikili taşların üzerinde ise çok çeşitli tasvirler karşımıza çıkıyor. Uzmanlar dikili taşlar üzerindeki çizimlerin bir hikayenin unsurları olduğu konusunda hemfikir. Ancak bu hikayeyi çözebilmek neredeyse imkansız. Taşların üzerine hayvan figürleri yapılmıştır. En çok kuş, yılan, tilki, domuz gibi hayvan figürleriyle karşılaşılmaktadır. Tarihte çoğu toplum hayvanlara kutsallık ve çeşitli özellikler ekleyerek onları tanrılaştırmıştır. Göbekli Tepe'de de hayvan figürlerinin rastgele sadece görsellik açısından yerleştirilmediği, hepsinin bir simgesel anlamının olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bulunan 3 adet kafatasında el ile açılmış delikler bulunmuştur. Göbekli Tepe'deki insanlar kafataslarının asılması, atalarını anmak veya düşmanlarını sergilemek gibi ritüel amaçlarla yapılmış olabilir.
Hayvan figürlerinin yanında H şeklinde bir kısım simgeler, ay ve daire gibi soyut figürler de bulunmuştur. Bu sembollerin tanrı sembolleri olduğu düşünülmektedir. Sembollerin çeşitliliği, Göbeklitepe insanlarının ritüel veya toplumsal anlamlar oluşturma konusunda oldukça ileri bir bilinç seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. Tapınakların tabanında su geçirmez terrazzo tabanın olduğu, genelde biraz eğimli inşa edildiği tespit edilmiştir. Bazı tapınak tabanlarında da sıvı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu ipuçlarıyla ayinlerde sıvı kullanıldığı anlaşılmakla birlikte ne amaçla ve ne şekilde kullanıldığı bilinmemektedir. Ayrıca diğerlerinden farklı bir şekilde 3 duvar ile çevrelenmiş, labirent şeklinde inşa edilmiş uzun koridorlu bir tapınak bulunmaktadır. Niye farklı şekilde inşa edildiği bilinmemektedir. Fakat insanlık tarihinde bu şekildeki yapılar insanlıktan Tanrı'ya ulaşmaya geçen yolu tasvir ettiği ve bu yolun zorluğunu simgelediği düşünülmektedir. Göbeklitepe bölgesinin ne olduğuna, neden inşa edildiğine ilişkin çok sayıda teori ortaya atılmıştır. Bir kısım araştırmacılar, bölgenin Tevrat'ta Adem ile Havva'nın hikayesinde geçen Adem bahçesi olduğuna inanmaktadır. Esasında Adem bahçesinin nerede olduğu bilinmemektedir. Hala daha bir sırdır. Keza böyle bir bahçenin varlığı da tartışmalıdır. Tevrat'ta Adem bahçesinin Fırat ve Dicle'nin yakınında olduğu anlatılması, bazı araştırmacıları bölgenin Adem bahçesi olduğu düşüncesine yöneltmiştir. Fakat bölge özellikleri ile Tevrat'ta anlatılan Adem bahçesi özellikleri genel olarak uyuşmamaktadır. Bir kısım araştırmacılar ise bölgenin gözlemevi olarak kullanıldığını düşünmektedir. T biçimindeki dikili taşların sıralanışı, yönü gibi özellikleri gök cisimleri ile bağlantılı olduğunu düşündürmüştür. Hakikaten de bölgedeki bir kısım tapınak ve taşlar gök cisimlerinin hareketleri ile uyum içindedir. Dolayısıyla tapınakların inşa edilmesinde bazı gök cisimlerinin konum ve hareketinin etkili olduğu söylenebilir. Fakat bir bütün halinde bölgeyi ele alırsak, bir kısım yapıların astroloji ile etkileşimli olması, o bölgenin tamamının astroloji için inşa edildiği anlamına gelmemektedir. Göbeklitepe'de hayvan figürlerinin bulunmasıyla şaman ayinlerinin gerçekleştirildiği bir tapınak olabileceği görüşü Klaus Schmidt tarafından dile getirilmiştir. Fakat Schmidt de bu görüşe mesafelidir. Bölgede dini ayinlerin yapıldığı su götürmez bir gerçektir. Fakat bu ayinlerin ne olduğu konusu bilinmemektedir. Bölgenin kompleks yapısı şaman ayinleri için çok elverişli değildir. Bir kısım araştırmacılar ise Göbeklitepe'nin bir inanç merkezi, insanların toplandığı bir tapınak olduğunu düşünmektedir. Bu araştırmacılara göre Göbeklitepe'nin özellikleri avcı toplayıcı grupların ibadet ettikleri, tanrılara kurbanlar sundukları, yılın belirli dönemlerinde dini festival ve şölenler gerçekleştirdikleri, tanrıların yaşadığı kutsal mekanlar olarak gördükleri ve kutsalı tecrübe ettikleri bir tapınak olarak düşünmeye yöneltmiştir. Bazı araştırmacılar da bölgede konutlar, su altyapısı ve yerleşik hayatla ilgili bir kısım eşyalar bulunduğundan bölgeyi bir yerleşim yeri olarak yorumlamaktadır. Bölgede tahıl kalıntıları bulunmuştur ama tarım yapıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. Tahıllar başka bir bölgeden getirilmiş ya da evcilleştirilmemiş olabilir. Ayrıca bulunan hayvan kemikleri de vahşi hayvanlara aittir. Eğer avcı toplayıcılar bölgeye kutsal bir amaçla ziyarette bulunuyorlarsa belli bir süre kalıyorlardı. Fakat farklı topluluklar farklı zamanlarda bu ziyaretleri sürdürdüğü için bölgede sürekli bir yaşam faaliyeti olmuş olabilir. Böyle kompleks yapının o dönemde inşa edilmesi insan gücü istemektedir. Ya da burada yaşayan insanlar yerleşik yaşayan ama avcılık toplayıcılık yapan toplumlardı. Aslında bu teorilerin hiçbiri net bir şekilde kanıtlanmamıştır. Şunu da söylemek gerekir. Sanılanın aksine Göbeklitepe türünün tek örneği değildir. Aynı bölgede benzer yapılara sahip Karahantepe ve Boncuklu Tarla bölgesi vardır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Göbeklitepe aralarında en iyi korunmuş bölgedir. Diğer bir deyişle bir kültürün en iyi korunmuş kalıntıları olarak tanımlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından çok önemli olan Göbeklitepe'den elde edeceğimiz bilgiler tarihimize damga vurmaya devam edecek.